Semavi dünya dinlerinin üçü içinde kutsal kabul edilen Kudüs'ün kralıydı. Çocukluğunda yakalandığı cüzzam ile mücadele ederken bir yandan da ülkesinde büyük işler yaparak önemli zaferler kazandı. Kudüs kralı 4. Baldwin, hastalığın pençesinde ve genç yaşına rağmen hırsı ve inancı ile tarihe geçti. 1099 yılında ilk Haçlı seferleri sonucunda Kenan bölgesinde Kudüs Krallığı kuruldu. Kurucuları Katolik Hristiyanlardı. Küçük bir krallık olan Kudüs Krallığı, Batı Avrupa krallarına yakın ilişkiler içerisinde ve soyları bu ülkelere dayanan bir hanedanla yönetilmeye başlandı. Ancak bu krallık haliyle Batı Avrupa'ya uzak bir coğrafi konumdaydı. Bu nedenle hem parasal hem de askeri açıdan yetersizdi. 1162 yılında daha önce Aşkelon ve Yafa kontu olan 1. Amalrik, babası 3. Baldwin'in Antakya'da Süryani bir doktor tarafından zehirlenerek öldürülmesinin ardından Kudüs kralı olacaktı. 1161 yılında doğan Baldwin, babası Amalrik'in tahta çıktığında henüz 1 yaşındaydı. Baldwin'in kral babası ile soylu düşes annesi boşandı ve Baldwin küçüklüğünü annesinden uzakta geçirdi. Babası Amalrik onu ünlü tarihçi Sir William'ın eğitimine vermişti. Sir William, 4. Baldwin'in çocukluğunda bir rahatsızlığı olduğunu anlamıştı. Arkadaşlarıyla oyun oynayan küçük prens, arkadaşları onun koluna tırnaklarını geçirip kanatsalar dahi bazı kaynaklarda birbirlerini cam parçaları ile kestikleri geçer, acı çekme belirtisi göstermiyordu. Nitekim William haklı çıktı ve Prens Baldwin ergenliğe girdiğinde ona cüzzam teşhisi konmuştu. 1174 yılında Kral Amalrik öldüğünde 4. Baldwin henüz 13 yaşındaydı ve hastaydı. Yaşı küçük olduğu için Kudüs Krallığını onun yerine bir naibin yönetmesine karar verildi ve Fransa doğumlu olup 1160 yılında Kudüs'e gelerek Amalrik'in hizmetine giren Planceli Miles, Baldwin'in yerine ilk etapta ülkeyi yönetmeye başladı. Miles'ın ardından Baldwin'in kuzeni olan Trablus kontu 3. Raymond naip oldu. 4. Baldwin cüzzamlıydı ve kendisinden sonra varisi gelmeyeceği biliniyordu. Krallık için ufuk karanlıktı. Bu nedenle 1175 yılında iki naip de Eyyubilerin sultanı Selahaddin Eyyubi ile anlaşma yaptılar. Sonunda 4. Baldwin için ikinci taç giyme töreni yapıldı ve tahta resmen geçti. Kuzeninin naipliği artık hükümsüzdü. Cüzzamlı kral kendisine bakış açısını haliyle biliyordu. Zayıf ve güçsüz görülüyordu. Yakında öleceği tahmin edildiğinden onun ardından yönetim kime kalacak diye kontlar ve soylular arasında tartışmalar yaşanıyordu. Öngörülen ise Amalrik'in kızı Sibilla ve onunla evlenecek olan Montferratlı William'ın Baldwin'den sonra Kudüs krallığını beraber yönetmeleriydi. Bu evlilik gerçekleşti ancak planlanan hanedanlık yürümedi. William evlilikten sonra Sibilla 3 aylık hamileyken Aşkelon'da hastalık sonucu öldü. Baldwin bir kraldı ama hayalet gibi görülüyordu. Bu durum onda hırs oluşturdu ve tüm azmiyle tarihe geçmeye karar verdi. Tahta çıkar çıkmaz Selahaddin Eyyubi ile yapılan anlaşmayı bozduğunu ilan ederek Şam seferi düzenledi. 4. Baldwin, Sultan Selahaddin'in Kudüs'ü fethetme düşüncesinden haberdardı. Buna karşılık boş durmadı ve yanına içerisinde 375 adet şövalye bulunan yaklaşık 5000 kişilik ordu alarak 1177 yılında Tel Aviv'in güneyindeki Aşkelon'a Selahaddin Eyyubi'nin 26.000 kişilik ordusunu durdurmak için yola çıktı. Cüzzamlı kral daha 16 yaşındaydı ve hastaydı. Bunu ünlü İslam kumandanı Selahaddin Eyyubi de biliyordu. Haliyle bu durumda onu küçümsediği düşünülür. Sultan Selahaddin ordusunu 3'e bölerek Ramla, Lidda ve Arsuf kentlerine saldırır. Ancak az sayıdaki Haçlı askerlerinin bu orduları takip ettiğinden haberleri yoktur ve 4. Baldwin'in birlikleri tek tek bu bölünmüş orduları arkalarından yakalayarak bozguna uğratır. 25 Kasım 1175 günü Mongisart'ta Haçlı ordusu sayıca üstün ama uzun yolculuklardan yorgun düşmüş ve hazırlıksız durumdaki Eyyubi ordusunu yener. Selahaddin Eyyubi ise bu savaştan yanındaki özel korumaları Memlük askerlerini alarak Mısır'a zor geçmiştir. Ordusunun ancak onda biri hayatta kalabilmiştir. Cüzzamlı kral savaşın ardından kendisini kanıtlamıştır artık. Baldwin bu zaferin ardından Kudüs krallığının kahramanı ve kurtarıcısı olarak görülmeye başlandı ama durumu günden güne kötüleşiyordu. Baldwin hırslıydı ama krallığı askeri açıdan yetersizdi. Kendi durumunun da yetersizliği eklenince yönetimsel anlamda kendisine destek olunması ve takviyeler alması gerekiyordu. Bu durum çok başlılığa neden oluyordu. 1179 yılında Banyas'a bir sefer düzenledi
ve burada az daha canından oluyordu. Sultan Selahaddin'in kuzeni Faruk Şah onu ve ordusunu mağlup ederken Baldwin şans eseri atının korkup kaçması sonucu hayatta kalabildi. 10 Haziran'da ise bu kez Sultan Selahaddin onu Lübnan dolaylarında mağlup etti. Cüzzamlı kral tek başına ata binemiyordu. Bir şövalyenin arkasına güç bela bindirilerek savaş alanından kaçırıldı. 23 Ağustos 1179 günü ise Sultan Selahaddin Jacobs Fort kalesini 6 günlük kuşatmanın sonucunda yok etmişti. Baldwin kendisinden sonra varisi gelmediğinden ve tahtı sağlamlaştırmak ve kendi ölümünden sonra ortaya çıkacak politik karışıklıkları engellemek istediğinden dul kalan ve kendisinden sonra kral olacak olan 5. Baldwin ya da Bauduin'in annesi Prenses Sibilla'yı soylulardan Lusignan Guy ile 1180 yılında evlendirmek istedi. Lusignan Guy da ileride Haçlı Kudüs'ün kralı olacaktı. 1182 yılında ise 4. Baldwin'in üvey kardeşi Prenses Isabella'nın Kerek Kalesi'nde düğünü olacaktı. Cüzzamlı kral son derece kötü haldeydi. Yataktan kalkamıyordu ve kör olmuştu. Bu sebepten kardeşinin düğününe katılamadı. Tüm Haçlı soyluları Kerek Kalesi'ndeki düğündeyken Sultan Selahaddin kaleyi kuşattı. Amacı bu ani baskın ile Kudüs Krallığı'nın tüm soylularını tek hamlede temizlemekti. Fakat Baldwin kuşatma haberini alır almaz az sayıda askerleriyle Kerek Kalesi'ne kuşatmayı kırmak için yola çıktı. Daha doğrusu yatakta taşındı. Sultan Selahaddin takviye ordunun geldiğini haber alınca iki ordu arasında kalmak istemediğinden Kerek Kalesi kuşatmasını kaldırdı. Yani hasta kral yine Kudüs soylularını bir kez daha büyük bir azim ve cesaret örneği göstererek kurtarıyordu. 4. Baldwin karakterine derinlemesine inecek olursak aslında sanılanın aksine hiç de güçsüz değildi. Sadece hastalıklı oluşu onu yetersiz gösteriyordu. Düşünün ki üzerine giydiği giysiler ve taktığı maske onu her hareketinde acıya sürüklüyordu. Yani hayatı boyunca fiziksel olarak acı çekmiş birisi. Bu yüzden acı duymuyordu. Dahası çocukluğundan beri her gördüğü kişi ona ölecekmiş gözüyle baktığı için zaten ölümü sürekli ensesinde hisseden biri. Haliyle bu durumda ölümden korkmuyordu ve bundandır ki takati olmamasına rağmen ordusunun başında sefere çıkmış, hatta Kerek Kalesi kuşatmasının kaldırılması için kendisi ata binemediğinden tahta yatakla savunma hattına taşınmıştır. Tarihi kaynaklar gösterir ki Baldwin cesur ve korkusuz bir komutandı. Rakibi olduğu ünlü İslam kumandanı Selahaddin Eyyubi ile mücadele etmiş, ikisinin de ortak gayesi Kudüs olmuştur. Çoğu kaynakta geçtiği gibi aralarında büyük bir saygı oluşmuş, birbirleriyle hediyeleşmişlerdir. 1177 yılında Sultan Selahaddin'e hayatındaki ilk yenilgiyi tattıran 4. Baldwin 16 yaşındaydı. Bu 16 yaşındaki cüzzamlı krala yenilerek savaş alanından zor kurtulan Sultan Selahaddin Eyyubi'nin savaştan sonra yanındakilere "İşte şimdi karşımızda gerçek bir kral var" dediği rivayet edilir. Sultan Selahaddin yabancı kaynaklara göre 2, İslam kaynaklarına göre bir kez yenilmiş, bir daha da yenilgi yaşamamıştır. Nitekim Kudüs için ülkesini koruyan 4. Baldwin yetersiz görülse de Kudüs kralları içerisinde başarılarıyla adını tarihe geçiren tek kral odur. Öyle ki Baldwin'in 1185 yılındaki ölümünden yaklaşık 1,5 yılın ardından 1187 senesinde Selahaddin Eyyubi, Hıttın zaferi ile Kudüs'ü fethettikten sonra geride kalan Hristiyanlar onun kıymetini daha net anlayacaklardı.